Herkese yeniden merhaba. Biliyorum kanalı takip eden, beni dinleyenler, benim hikayeyi, Bali'ye gelme hikayemi bilenler merak ediyordur. Ya Avustralya dururken neden Bali'ye, yani tamam Bali'ye gidilir, gezilir, dolaşılır da orada yaşamaya karar vermenin sebebinin Avustralya'nın nesi vardı? Şimdi o konuda bazı şeyler söyleyeceğim. Evet, Avustralya bildiğiniz gibi gelişmiş bir ülke. Ekonomisi fena değil. Tamam, bazı sorunlar var. Bütün dünyada olduğu gibi. Avustralya'da bazı sorunlar var. %7-8 civarında enflasyon Avustralya'da da var. Ancak Avustralya'nın başka bir farkı var. Yani enflasyon var ama ücretler de ona göre. Yani çalışan insanlar elde ettikleri gelir geçimlerine yetecek kadar. Enflasyon yükseliyor fakat ücretleri, gelirleri enflasyonun altında bırakmıyor. Ha, bu şeyin yaşamı etkilemediği anlamına gelmiyor. Elbette etkiliyor. Yani fiyatlar artınca herkes etkilenir. Fakat özet olarak söyleyeyim. Yaşanabilir bir ülke. Bir sorunu yok. İşsizlik oranı çok düşük. Yani özellikle şu son 1-2 senedir, 3 senedir hatta, yani Covid'den sonra %3, 3,5, 4'ü geçmedi. Yani isteyen iş arayıp bulup çalışabiliyor. Buna örnek bizzat benim. Emekli olmama rağmen, çalışmak zorunda olmamama rağmen e, beni tanıyan, bilen, daha önceki inşaattaki geçmişimi bilen arkadaşım biri çağırdı. 3 sene onun inşaatlarının, onun şirketinde, onun iş yerinde süpervisorluk yaptım. Yani ben iş aramadığım halde iş buldum. Onu demeye çalışıyorum. Ödemeler fena değil. Çalıştığınız sürece Avustralya'da hayat gider, iyidir, geçinilir, iş bulunabilir, eğitim imkanları var. Yani gençler için, hatta belli bir yaşın üstteki insanların her türlü eğitim imkanı var. Mesela Avustralya'da bir kural var. Bir kural demeyeyim, nasıl anlatayım onu? Diyelim ki bir iş yapıyorsunuz. Fabrikada çalışıyorsunuz. Tamam, geçiriyorsunuz. Bir süre sonra fabrika kapandı. Orada öğrendiğiniz becerileriniz de fabrikayla beraber gitti. Fabrika kapandı. O iş yeri kapandı. Sana yeniden beceri kazanman için imkan veriyor. TAFE kolejleri var. Technical and Further Education. TAFE. Buralara gönderiyor. Devlet destekliyor. Para almıyor. İşsiz kaldığın için, işini kaybettiğin için. Diyor ki git kendine yeni bir beceri kazan. Yani diyelim ki daha önce yaptığın işte hizmet sektöründe diyelim. Garsonluk yapıyordun ya da otelde çalışıyordun ya da bilmem ne yapıyordun ama bir zanaat öğrenmek istiyorsun. Ne bileyim, marangoz olmak istiyorsun. Tuğlacı olmak istiyorsun, boyacı olmak istiyorsun. Yani daha önce hiç yapmadığın bir iş. O eğitim imkanını vererek sana hem işi öğretiyor, hem sertifika veriyor, hem de o alanda iş bulmana yardım ediyor. Dolayısıyla yani bir alan değil, bir tek alana sıkışıp kalma durumu yok. Yani ben elimden bu iş gelir, başka işte bilmiyorum diyen insan Avustralya'da pek itibar görmez. Çünkü eğer başka bir şey bilmiyorsan buyur, öğrenmen için sana imkan, fırsat, işsiz kaldın, iş bulma fırsatın, yeni bir alana girme fırsatın, daha fazla kazanma fırsatın. Çünkü her alanın ödemesi, talebi farklıdır. Yani iş talebi farklı oluyor, ödemesi de farklı olur, yaptığı iş de farklı olur. Kendini geliştirmen, eğitmen için. Ha, yüksek öğretim mi yapmak, öğrenim mi yapmak istiyorsun? O imkan da var. Avustralya'da bir sistem daha var. Adult Education program diyorlar. Yani belli bir yaşı geçen insanların eğitimine uygun bir kural. 22, yanlış hatırlayabilirim, 22 ya da 24, yani yaşını geçmiş insan isterse liseyi bitirsin, isterse bitirmesin. İster ne bileyim herhangi bir diploması olsun, olmasın. Eğer bir alanda üniversite eğitimi görmek istiyorsa o program çerçevesinde, yani Adult Education programı çerçevesinde üniversiteye başvurma ve girme ve eğitim görme hakkı var. Bunu yapan bir sürü de insan var. Ben sadece ilkokul diploması olup daha sonra
üniversite bitiren, aradaki basamakları sormadan, ki sormuyor çünkü buradaki mantık şu, diyor ki yetişkin bir insan elbette bir şeyler öğrenmiştir hayatla ilgili. Yani ne bileyim, diyelim ki elektrikçi olmuş ya da elektrikçinin yanında çırak olarak çalışmış. Ya da ne bileyim işte inşaatla ilgili bir şeyler yapmış, inşaatta çalışmış, onunla ilgili bazı birikimleri var. Ya da sosyal konularda çalışmış. İşte ne bileyim ihtiyacı olanlara yardım eden kuruluşlarda çalışmış, yaşlı evinde çalışmış, her neyse. Ama bir alanda bir şey var. Ve o alanda kendini geliştirmek istiyorsa ben buna bu imkanı veriyorum. Olay bu, mantık bu. Nasıl veriyor? Eğer diyor gerçekten ciddi ciddi bu işi yapmak istiyorsa zaten bu okur. Öğrenir, bitirir ve topluma karışık iş yapar. Ay, ciddi değilse, yapamayacaksa, o yeteneği yoksa zaten okula başladığım birkaç ay sonra kendiliğinden bırakır. Çünkü şeyi öğrenir, yani benim başvurduğum, benim istediğim alan yanlışmış, ben bunu beceremiyorum, beceremeyeceğim der ve çıkar. Ben herhangi bir üniversite eğitimi olmayan, 40-45 yaşından sonra hukuk okuyan ve avukatlık yapan insan tanıyorum şu anda. Yıllardır, işte son 10-15 yıldır diyelim, Avustralya'da avukatlık yapıyor. Bunlar örnek. Şimdi bunları şunun için anlattım. Avustralya kötü bir yer değil. Kimse yanlış anlamasın. Ben Avustralya'dan ayrıldım. Bali'ye geldim diye Avustralya'yı kötüleyecek bir durumum yok. Ee, Ama diyeceksin ki peki bunları anlatıyorsun, güzel güzel şeyler anlatıyorsun. Avustralya iyi diyorsun da peki sen niye? Olay şu. Avustralya'da Avustralya yerliler hariç, yani 3 nesil, 5 nesil, 6 nesil, 8 nesildir Avustralya'da kalan, babasından, dedesinden, bilmem neyinden mirası kalmış ya da işi kalmış ya da ona göre eğitmiş, kendisini geliştirmiş bir aileden değilsen, yani şöyle söyleyeyim, göçmensen diyelim, göçmen olarak gitmişsen, oralara daha yeni yeni kök salıyorsan ve büyük bir ailen yoksa, çünkü insanlar ailesinden ayrılmak istemez. Büyük aileden kastı bu, yoksa büyük ailenin başka bir e, yani tutacak bir şey yok. İnsan isterse gene gider. E, Ne bileyim, başka sorumlulukların yoksa, orada seni meşgul eden, seni e, hayata bağlayan, bağla, bahçeyle, balıkçılıkla, gezmeyle, ne bileyim neyse yoksa, emekli olmuşsan e, çok fazla yapacağım bir şey yok. İnsanlar gündüz, herkes işinde gücünde, yani çok fazla insan bulamazsın etrafında gündüz. Bir yerlere gitsen, yani belki öğlen saatlerde kafelerde, restoranlarda bir hareket görürsün. İnsanlar yemek yemeye gelir gider iş arasında. Onun dışında işte evinde evde olan işte evde olanlar diyelim ki alışverişine gider, şunu yapar, bunu yapar, böyle bir hareketlilik olur ama sosyal faaliyet olarak çok fazla seçeneğin yok. Hele de göçmen dedik, adapte olmamış, dil öğrenmemiş, kendisini geliştirmemiş, toplumla bir şekilde kaynaşmamışsa bu daha da zor. Çünkü öyle toplumlar biliyorum ki, Türkiye'de toplum bunlardan birisi. Yani oradaki Türkler de bu böyle. İşte Yunanlar biraz daha farklı. Yunanlarla İtalyanlar çok eskidir. Avustralya'da 40'larda geldikleri için. Şimdi onlar, ilk gelen neslin çoğu zaten artık hayatta değil ya da yani yaşlı evinde oturuyor. Çoluk çocuğu bakıyor. Kendine bakacak durumda değil. Gençler orada doğup büyüme ve eğitimin orada gördüğü için adapte olmuş durumdalar. Ama Lübnanlılar, işte sonradan gelen Vietnamlılar, şunlar bunlar, diğer toplumlar genellikle hani Almanya'daki gibi getolaşma yok. Yani şu mahalle işte Çinlilere aittir, şu mahalle Vietnamlara aittir, şu mahalle Türk mahallesidir, şu mahalle Arap mahallesidir diye bir şey yok. Ama belirli yoğunlaşmalar gene de var diyelim ki, işte biraz çoğunluktadır. Özellikle de Müslümanların bu cami cemaatinin cami etrafında olma talebi biraz da, ya da orada cami yaparak işte onların çoğunlukta olduğu yerlerde böyle bir şey olur ama gerçekten bir getolaşma yok. Affedersiniz. E, Ne o zaman getolaşma yoksa, kendi toplumundan başka insanlarla çok fazla ilişki kuramıyor. Eğer dil öğrenmemişse, eğer kendisini diğer toplumlarla kaynaşmamışsa, o intiba sağlamamışsa, kendi toplumu, kendisi gibi konuşan, kendisi gibi düşünen, kendisi gibi inanan, kendi
kendisine benzeyenleri arıyor. Yaşlanmış, emekli olmuş. Yaşlanmış demeyelim, emekli olmuş. Yaşlanma olayı ayrı bir olay. Yani sağlıklı insan yaşlansa ne olur, yaşlanmasa ne olur, o sorun değil. Sağlığı yerindeyse, çalışabiliyorsa, kendine bakabiliyorsa o sorun değil. Ama kendisine benzeyen insanlarla vakit geçirmek istiyor. Ya aile dediğim gibi, aile çocuklar büyüyor, evleniyor, ayrılıyor. Böyle şey gibi eski köy usulü, Türkiye'nin eski köy usulü gibi işte bir aile 18-20 kişi falan değil. Ayrılıyor, gidiyor ki herkes kendi işinde gücünde. Eşiyle yani çiftse, evli karı kocaysa ikisi beraber kalıyor. İki kişi. Yok değilse bir nedenle tek kalmışsa tek başına yaşamak durumunda. Şimdi böyle bir durumda böyle bir hayatta biraz sıkıcı olur değil mi? Yani tahmin edebilirsin. Sıkıcı olur. Evde kimse yok. Tek başınasın. Dışarıda fazla sosyalleşebileceğin bir çevren yok. Şudur budur. Bu hayat pek öyle imrenilecek bir hayat değil. Ha, benim özel durumuma gelince benim böyle bir sorunum yok. Benim çevrem de var. Her toplumdan çevrem var. Arkadaşım var. Oldu. Ben her yere girer çıkarım. Yani dille bir sorunum yok. Tamamen şeyi söyleyecek halim yok. Ha, ben mükemmel İngilizce konuşuyorum falan diye kendimi övecek halim yok ama yani bir sorun da yaşamam. Herhangi birisiyle communication kurmak için, derdimi anlatmak için, şakalaşmak için, gırgır şamata yapmak için öyle bir sorunum da yok. Dolayısıyla örnek ben değilim ama böyle bir durum var. Şimdi bir de diyelim ki emekli oldu kişi ama ödenmiş bir evi yok. Ödenmiş evden kastım şu. Avustralya'da ki çoğu Batı ülkesinde böyledir. Evler genellikle loan dedikleri borçla alınır. Bankadan aldığı borçla alınır. Yoksa kimse 400-500 bin dolar, 1 milyon dolar biriktirip gidip ev alacak hali yok. Ömür boyu biriktiremez. Ama borçlanırsa taksidini ödeye ödeye günün sonunda 20-25 sene sonra, 30 sene sonra ya da arada bir başka bir gelir bulduğu, bir fırsat bulduğu bir şey oldu ve borcunu kapattı. Sonunda evini borçsuz hale getirebilir. Ya da ev fiyatları arttı, işte aldı, verdi, bir şeyler yaptı. Sonuçta evine sahip oldu. Bu yoksa kiralar çok pahalı. Avustralya'da bugün kiralardan şikayetçi olan sadece emekliler değil, o ayrı dava. Kiracı olan herkes kiralardan şikayetçi. Ev kiraları özellikle son 8-10 yıl içerisinde çok fazla. Bunun da sebebi var. Yapılan evler ihtiyacı karşılamıyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Avustralya yayılmış, yani düz gelişen bir ülke. Yukarıya doğru 5 katlı, 10 katlı, 20 katlı apartmanlar yapıp yerleşen bir ülke değil. Ta temelden böyle başlamış. Herkes 800-700 metrekare, 1000 metrekare arsanın üzerinde bir tane evi olsun istiyor. Yani evin önünde bahçe, arkasında bahçe olsun, çoluk çocuğu oynasın, barbekü yapabilsin, işte bir şeyler uğraşabilsin, orayın düzenlemesiyle uğraşsın, vakit geçirsin. Bu bir kültür haline gelmiş. Bu kültürü de kolay kolay Avustralya'da değiştirmek mümkün değil. Yani bugün değiştirmeye kalksa, değiştirme derken zorla değiştirecek hali yok. Ama verdiği imar planıyla, yani imar ruhsatlarıyla, yeni inşaat ruhsatlarıyla, yeni inşaata açtığı alanlarla falan bunu diyelim ki yönlendirmeye kalksa en az 25-30 seneyi alır. Belki de daha fazla. Çünkü bu bir şey olmuş, yani Avustralyalıların yaşam tarzı olmuş. Çok fazla yayılınca işte iş yerleri de ona göre, ne bileyim çalışma alanları da ona göre gelmesi lazım. Yoksa e, seyahat, işe gitme gelme çok zor, problem olur. Ki Avustralya'nın büyük şehirlerinde, benim bildiğim bütün büyük şehirlerde public transport, yani halkın ulaşımına uygun sistem çok gelişmiş. Tramvayı var, otobüsü var, treni var, ne bileyim her sokaktan otobüs geçer. Her dakika geçmez ama her sokağa uğrar. Ona göre ayarlanmış. Geçiş güzergahlar ona göre ayarlanmış. İşte belli saatlerde mutlaka uğrar. E, Tren aşağı yukarı her semtte var. Her semtte tren gider. Tramvay büyük, özellikle şehir içinde ve büyük ana caddelerde, kalabalık caddelerde trafiği azaltmak için tramvay var. Dolayısıyla public transport sorunu da yok. Şimdi
Gelelim benim durumuma. Yani bunları anlatıp bir şeye çıkartmaya çalıştım. Bir örnek vermeye çalıştım. Yalnız yaşıyorum. Tamam. Çalışıyordum. Bundan 3-4 ay öncesinde de çalışıyordum. Sorun değil. Çalıştığın zaman sorun değil. Çünkü günün iş yerine geçiyor. İnsanlarla haşır neşirsin. İşte gidiyorsun, geliyorsun, bakıyorsun, alışverişini yapıyorsun, işi takip ediyorsun, çalışanlarla konuşuyorsun, kendin bir şeyler yapıyorsun falan. Bu şekilde vaktin geçiyor. Orada sorun yok. İşe gidip gelme 1-2 saatinde o alıyor. 8 saat çalışıyorsan işte 2 saatte öyle geçse 10 saat zaten kalan zamanda da kahvaltını yapmış oluyorsun ya da akşam yemeğini hazırlıyorsun. Eğer alışveriş, iş dönüş, ufak tefek alışveriş yani günün doluyor. Oturuyorsun biraz dinlenip işte biraz bir şey televizyon seyredip bir şeylerle uğraşıyorsun. Uyuyorsun ertesi gün işe gitmek için. Ama çalışmıyorsan hayat tek başına gerçekten zor. Ben hatta şakalaşırdım. Bu emeklilerin bir kısmını görürüm. Büyük shopping center'larda böyle şeyler var. Orası tabii kışın ısıtılıyor, yazında soğutuluyor. Dolayısıyla içeri girdiğin zaman rahat oturacak yerler var, banklar var. Bir bakarsın 3-4 tanesi oraya oturmuş işte Arap'tır, Türk'tür, ne bileyim Yunanlıdır falandır filandır. Ellerinde tesbih de vardır ya da ne bileyim işte o bütün gününü öyle konuşarak geçiyorlar. Şimdi düşünüyorsun ya bu yaptıkları ne yani adam evinde bir şekilde demek evde yapacağı bir şey yok ya da rahatsız oluyor. İşte çoluk çocuk var ne bileyim geliyor shopping center'da oturuyor kendisine benzer iki adam buluyor onlarla biraz laf laf ediyor işte bir yemek yemeye gidersen gidiyor geri geliyor ya da gitmiyor elinde bir şişe su dedim ya böyle eğer ben emekliliğimi hayatımı bu şekilde geçireceksem lanet olsun böyle emekliliğe. Yani ben hala yapacağım dünya kadar iş var. Benim sağlığım yerinde. Herhangi bir problemim olmadı. Yok çok şükür. Öyle bir şeyim de yok. Ben böyle bir hayat yaşamam. Ben gezip görüp yaşamak istiyorum. Yani değişik şeyler göreceğim. Ki gezmeyi seven bir insanım. Yani Asya'da neredeyse gezmediğim yer kalmadı. Avrupa'yı çok fazla gezmedim ama Avrupa'yı da gezdim. Yeni Zelanda'da 3,5 sene yaşadım. Avustralya'da işte toplam Yeni Zelanda'yı saymazsak, o giriş çıkış saymazsak 38 sene yaşadım. İyi kötü biliyorum artık yani Asya'da bilmediğim yer yok. Ki Bali'yi seçmemin tabii bir tek etkili sebebi oldu. O da en yakın uçakla gidilip gelinecek yer benim için. Yani seçenekler arasında en yakın olan. 5,5 saatlik uçuş. Dönüş 6,5 saat. O farkın nedenini ben sormayın. Anlatırım farkın nedenini de. Yani şimdi değil. Yoksa Asya'da başka bir sürü ülke var. Hem ucuz hem problem yok. Özellikle yabancılara gidersin, yerleşirsin. İşte emekli maaşın orada çok daha değerli oluyor. Çünkü e, yerel fiyatlar ucuz. Mesela burayı örnek vereyim. Hadi yerleri boş ver. Benim yani başka hiçbir gelirim olmasa, hiçbir şey olmasa 2 haftada bir ödeniyor bizde emekli maaşları. 2 haftada bir ödenen para bana burada fazlasıyla yeter. Kirama da yeter, yiyeceğime de, gezmeme de. Arada bir eğer bara, restorana, kafeye gideceksem ona da yeter. Yani bir sorun yok. O zaman diyorsun ya hiç olmazsa hem bir şeyler öğreniyorsun, hem değişik bir kültürle yaşıyorsun, hem değişik bir ortamda yaşıyorsun. Hem burası güzel, sıcak. Çok sıcak gerçi. Ama işte her şeyin bir çözümü var. Soğuk yerlerde soba, kalorifer ya da ısıtma yöntemleri geliştiriliyor. Burada da soğutma. Yani işte yukarıda bir şey dönüyor, orada bir air condition çalışıyor, burada bilmem ne yapıyor. Bu şekilde idare ediyorsun. Gittiğin her yerde var bunlar zaten. Ee, Dedim bir yıl bir deneyip bakayım. Beğenirsem, hoşuma giderse, rahat edersem ya da kafam aradığım buydu dersem bir yıl daha uzatırım. Bunu 3 kere uzatma hakkım var. Yani normalde 4 yıl sorunsuz kalabilirim aslında burada. 4 yıldan sonra ne olur? 4 yıldan sonra yeniden alırım. Eğer istersem. Yani ha yok biraz da başka bir ülkeye gideyim dersen gidecek seçenek çok. Mesela ben daha önce Kamboçya'ya gitmiştim. 2 defa gittim Kamboçya'ya. Kamboçya neredeyse bakir bir alan.
turistlerin, turizmin, dışarıdakilerin daha yeni yeni keşfettiği, yeni yeni geliştiği ve insanların çok sıcakkanlı olduğu, bir sürü imkanın olduğu, fiyatların da çok ucuz olduğu bir ülke. Olabilir. Laos aynı durumda. Vietnam, 2 defa gittim. Yani Vietnam çok güzel bir ülke. Çok rahat yaşanabilecek bir ülke. Fiyatları çok uygun ve yabancılara karşı da son derece iler. Şimdi bir şey burada belirtmiş olayım. Avrupa ile Asya'nın arasındaki fark bu. Asyalılar yabancılara özellikle de e, Avrupalı diyelim, Avrupa görünümlü, Asyalı görünümlü olmayan yabancıları ki öyle fark ediyorlar zaten, biliyorlar onu, oradan biliyorlar. Bakıyor görüntüsü ama bu Asyalı değil, bu e, ya Amerikalıdır ya Avustralya, İngiliz ya da işte Avrupa'nın bir yerindendir diyor. Son derece kibar ve efendi davranıyorlar. Çok saygılı davranıyorlar. Ben bugüne kadar hiçbir problemle karşılaşmadım. Bu kadar senedir geziyorum. Her fırsatta gittim. Yani çalışırken de senelik iznimi, izin demeyelim de aradaki boşluğu işte tatil yapacağım diye karar verdiğim zaman hep Asya'nın değişik ülkelerinde geçirdim. Gezdim, gördüm. İyi insanlar, iyi ortam, fiyatlar da ucuz. Bir de Avustralya işte ta şeyin dibinde biliyorsunuz Asya, Asya'nın en alt dibinde. En yakın ülkeler gene Asya. Dolayısıyla böyle bir karar aldım. Kiralar, benim Avustralya'da ödediğim kira miktarı, aylık kira miktarı burada bana bir ay geçinmeme yetiyor. Örneği oradan vereyim. Ben bir nedenle arsasını böldüm, evi sattım, arsa duruyor falan filan karışık bir hikaye de. Yani kendi evimde oturmuyordum en son. En son 2,5-3 senedir kendi evimde oturmuyordum. Kira veriyordum. Verdiğim kira miktarı kesinlikle abartmıyorum. Burada bana bir ay geçinmeme yetiyordu, artıyor bile kirası dahi. İşte bu yüzden Bali'ye geldim. Öyle diyeyim. Yani Bali yakın olduğu için Bali'yi seçtim. Başka yere de gidebilirdim. Onu anlattım ama Avustralya'da kiralar, ev fiyatları son derece yüksek ve çok zordur eee, ödemek. Yani loan borç alıyorsun, ömür boyu seni bağlıyor. Her ay belli bir miktarda parayı da bir şekilde kazanıp ödemek zorundasın. Ya başka da çözümün yok. Dolayısıyla tatile gideceğim desen ya bıktım ben bu işten bırakayım da bir ay dinleneyim falan yere gideyim. Şöyle bir işe gireyim. Yok. O şey yok. Yani zorluyor. Dolayısıyla çalışan, işi gücü olan, ailesi geniş, ailesi olan, yerleşmiş orada, evi barkı olan adam için hala çok güzel, çok rahat yani kalır, kalsın. Ama eğer tek başına yaşayan bir emekliyse, hatta çift emekli, 2 kişi ki onların geliri daha fazladır. 2 kişinin emekliliği olduğu için. Buralar vallahi yani gayet iyi. Çok rahat yaşanabilecek yer. Hatta isterse işte bir yere çıkmazsın yani normal günlük. Zaten yerleştiğin zaman uzun süreli turist gibi gezemezsin, turist gibi yaşayamazsın. Otursun evinde. Yani ben normal burada mutfağımda yemeğimi kendim yapıyorum. Gidip marketten alışverişimi yapıyorum. İhtiyaçlarımı karşılıyorum. Ne yapacaksam satın alıyorum, getiriyorum. Yemeğimi evde yapıyorum. Ha dışarıda yemek yemiyorum mu? Yiyorum. Çok ucuz. Ya da yemek yapamadın mı? Çok kolay. Burada Grab ya da işte Gojek diye 2 tane bu Uber gibi sistem var. Yazıyorsun. Ya da Türkiye'deki işte Getir sistemi. Duyuyorum, görmedim de. Yazıyorsun, getiriyor. Çok da ucuza geliyor. Ne istersen de geliyor. Gayet de güzel servis. Hiçbir sorun yok. Yani tam tembel adam işi öyle diyelim. Benim tembelliğimden değil de emekli adam yeri diyelim. Ee, Yani özet olarak bunu anlatmak istedim çünkü söylüyordum. Ha bir daha Avustralya ile ilgili video yaptığım zaman kendim yani şeyden başlamak istiyorum. Ta 1988'de ben Avustralya'ya niye gittim? Ne oldu? Ne umuyordum? Ne buldum? Neler oldu? Ee, Avustralya ile ilgili tecrübelerim. Ha bir de genel bilgiler işte. Diyelim ki adam Avustralya'ya gelmek istiyor. Gelebilir mi? Nasıl gelir? Vize almak için nelere dikkat etmesi lazım? Çoğu insan bilir Avustralya çok zor vize verir ama verir. Yolunu biliyorsan yani yöntemini biliyorsan Avustralya'nın neden zor verdiğini bilirsen o nedenleri ortadan kaldırırsın alırsın seni gidersin.
e, Avustralya'nın dikkat ettiği, aradığı bazı şeyler var. Onun için bize sor. Neyse ben oralara girmeyeyim şimdilik. Sizden ricam, şu anda önümde açık bakıyorum. 390 üyeye ulaştık. Fena değil. Yani 2 ay olmadan 390 üye iyi bir rakam. Eğer bu videoyu izler, ya olur ben de üye olayım derseniz çok iyi olur. Sevinirim. Üye sayısının biraz artması lazım. Onu hep anlatıyorum. Algoritma ile ilgili. Videoların öne çıkıp daha fazla insana ulaşması için önemli. Yoksa ben burada rakamı 500, 1000, 10 bin, 20 bin görünce bana özel hani bir şey olmuyor. Fakat gerekiyor. Yani videoların yayılması, tanınması, izlenmesi için gerekiyor. Bir de sizden bir ricam, mümkünse bu tür videoları sonuna kadar izleyin. Gerçi bunu en sonunda anlattım, bir anlamı yok. En başta söylemem gerekiyordu. Bırakanlar zaten bırakıp gitti, o ayrı, duymazlar bile. Ama yani sonuna kadar izlerseniz iyi olur. Çünkü şeyi de dikkate alıyor video algoritması. İzlenme saati toplam, izlenme sayısından çok, diyelim ki 10 bin izlendi. O sayıyı çok ciddiye almıyor ama onun toplam izlenme saatini önemsiyor, ciddiye alıyor. Dolayısıyla buna da dikkat ederseniz bana yardım etmiş olursunuz. Ben de e, devam ederim. Başka konular vardı ama ben şimdi bu videoda onlara girmeyip onunla ilgili ayrı bir video yapayım. Yani bu kanalla ilgili, video, Bali ile ilgili biraz daha teferruatlı bazı söyleyeceklerim var. Sadece Bali değil tabii. Bali dediğim her şeyi siz Endonezya anlayın. Bazı özellikleri var Bali'nin, Endonezya'nın genelinden farklı olan yerleri var. Çok fazla değil. Kanunlar aynı, ülke aynı, yönetim aynı. Sadece burası turizm yoğunluklu olduğu için bazı kolaylıklar, bazı farklılıklar tanınmış turizmi teşvik etmek için. Onun dışında Bali'nin kendi doğal yapısı dışında bir de yani işte adadır, güzel bir adadır, doğası iyidir falan filan şey yok. Yani burada ne varsa Endonezya'nın her tarafında var. Ben geçen bir videoda sadece ismini andım. Çoğu insan bilmez. Batam isminde bir adası var. Singapur'a çok yakın. Feribotla 55 dakika. Valla bence Bali'den de iyi ama biraz daha küçük tabii Bali'den. Çok büyük, biraz değil çok küçük. Bir de Singapurlar hafta sonu oradan geçirdikleri için böyle bir benim beğenmediğim öyle bir yanı var. Yani sevmediğim. Bu lüzumlu lüzumsuz adam cebine 200 dolar koyuyor. Singapur doları geliyor burada. Bir hafta sonu işte tahmin edebilirsiniz. Hafta sonunu 200 dolarla geçirmek isteyen adam oraya yatıp dinlenmeye gelmiyor işte. Kadın kız peşine. O tür şeylerle ilgili. Onda ben yani o rahatsız etti. Onun dışında Bakan çok güzel bir ada. Aynı şartlarda yatırımı, matırımı, alım, satım yani bu bahsettiğimiz bütün kurallar orada da geçerli. Az fark olabilir. Ben şimdi özel olarak Batam'la Bali'nin arasında ne fark var diye bir inceleme yapmadım. Yapmadım. Yani bilmediğim konuda konuşmayı sevmem. Bunu daha önce de anlatmıştım. O yüzden araştırıyorum ben. O yüzden öğrenip anlatmaya çalışıyorum. Ha buna kızanlar var. Yani diyor sen ne yapmaya çalışıyorsun işte falan filan. Her yoldan dolanılır, yapılır. Tabii ki yapılır. Türkiye'de hele de Türkiye'de o kültürü almış dayısını bulan işini çevirir ya da dayısı olan bilmem ne yapar mantığıyla yetişmiş insanlar böyle ülkelere gelir. Buralarda da o işin peşine düşüyor. Ya olmaz mı diyor. Bunun bir yolu yok mu? Şöyle yapamaz mıyız? Ya bir tanıdık yok mu? Ya bunu yapan bir bilmem ne yok mu? Yavaş yavaş bunlar da bakıyor lan. İşte 3 kuruş oradamış. Uyanlar oluyor, yapanlar oluyor. Yapmak mümkün. Mümkün de ben kuralları anlatıyorum. Kanun nedir? Kural nedir? Doğrusu nedir? Onu anlatıyorum. Ha siz derseniz ki ya bana ne kuraldan ben yolumu bulur yaparım. Valla da sizin bileceğiniz, sizin marifetiniz, sizin yiğitliğiniz öyle değil. Buyurun yapın. Bir olay çıktığı zaman başınız nasıl belaya giriyor bir görürsünüz. Ha çıkmaz bir şey olur. Bazen hani der ya her askerde bir şey vardır. Askerlik yapanlar bilir. Yani savaşa gidersin takır takır mermi gelir. Ya bana bir şey olmaz. Yanındaki vurur ya bana bir şey olmaz. Bir şey olmaz diyor. Yanındaki de öyle diyordu. O da diyordu ki bana bir şey olmaz ama mermi geldi vurdu. Sana da gelir. Demek istediğim şu. Ya bir şey olmaz uydururuz kitabına götürürüz falan mantığıyla iş yapanlar, yapmak isteyenlerin
Çekirge hesabı belki bir iki sıçrarız. Ha, bazen hiç yakalanmadan gider. O da şansına, öyle diyelim. Gitsin Milli Piyango'dan bilet alsın. Pardon, Milli Piyango'dan almasın o. Cehennemin dibine kadar yol var Milli Piyango'nun da. Lafın gelişi piyango alsın yani. Toto oynasın, öyle diyelim. Her neyse. Şimdilik bu kadar. Gelecek videoda, öyle diyeyim, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben bu videoda çok fazla öyle validen, kurallardan, işte şundan bundan bahsetmedim. Gerek de yok. Öyle bir sohbet tadında öyle kabul edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.